Arkadaşlar, sizce bütün gün toprakla uğraşan bir çiftçi ile dil öğrenmeye çalışan birisi arasında ne gibi benzerlikler olabilir? Birisi meyve veya sebze yetiştiriyor. Diğeri ise konuştuğundan farklı bir dili öğrenmeye çalışıyor diyebilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi benimle paylaşır mısınız? Cevaplarınızı mesaj bölümüne yazabilirsiniz. Önceki dersimizde İngilizceyi yaşamak diye bir kavram üzerine konuşmuştum. Bu dersimizde ise bu kavramı biraz daha derinlemesine işleyeceğiz. Eğer İngilizceyi yaşıyor musun dersimizi izlemeden bu derse geldiyseniz, lütfen ilk önce o videomuzu izleyin. Daha önce de bahsettiğim üzere tüm derslerimiz birbiriyle bağlantılıdır. Tüm dersleri sırasıyla izleyin ki benim bu dil öğrenme tavsiyelerimden tam anlamıyla yararlanın. Eminim bazılarınız bana "Hocam, artık dil bilgisi derslerine geçsek olmaz mı?" diye içlerinden söylüyorlardır. Bu eğitim videolarını izleyen arkadaşlarımın ortak noktası İngilizce gibi bir yabancı dile tam olarak nereden başlayacaklarını veya nasıl öğrenmeye devam edeceklerini bilmemeleridir diye düşünüyorum. Yabancı dil öğrenmek alelacele gerçekleştirilecek bir şey değildir. Karpuz kabuğunu görmeden denize girme diye bir atasözümüz vardır. Lütfen benim sizin için açtığım yoldan bu dili öğrenin ve biraz sabredin. Unutmadan dersin Türkçe ve İngilizce altyazısı da vardır ve açarak onları izlemeyi unutmayın. Dersi izleyen Türk ve yabancı öğrencilerim için bu dersin İngilizce metnini ders sayfasında paylaştım. İngilizce okuma pratiği yapmak isteyen arkadaşların bu dersin indirilebilir PDF dosyasını ders sayfasından indirmelerini tavsiye ederim. Ders sayfasının linkini video açıklamasında paylaştım. İsteyenler oradan da izleyebilir. Siz de duydunuz mu? Dersimiz çaldı. Hadi arkadaşlar, yerlerinize geçin. Dersimiz başlıyor. Hmm. Ben oldukça uzun bir süredir İngilizce öğretiyorum. Öğretmenlik hayatım boyunca karşılaştığım öğrenci türlerini bir kitaba aktarmaya çalışsam bir roman olur. Belli aralıklarla gördüğüm bir öğrenci türü ise yıllar boyunca aynı konuları ve kalıpları çalışmış ve onun ötesine geçmekten korkan bir öğrenci türüdür. Örnek vermek gerekirse bir öğrencim bana İngilizceyi ilk olarak lise öncesi hazırlık sınıfında öğrenmeye başladığını söylemişti. Kendisi şu an özel bir şirkette yaklaşık 5-6 yıldır çalışıyor. Yaşını söylememe gerek yok. Tahmin edebileceğinizi düşünüyorum. Neyse, bu öğrencim üniversiteye başladığı zaman İngilizcesi yetersiz olduğu için hazırlık okumak zorunda kalmış ve öğretmenlerine yalvar yakar 3 sene sonra kendi bölümüne geçiş yapabilmiş. Üniversitede ara sıra sadece İngilizce işlenen dersleri de olmuş ama tahmin edebileceğiniz üzere fazla üzerine düşmemiş. Bu derslerden de hazırlık sınıfı öğrencisiyken uyguladığı yöntemin aynısıyla geçmiştir. Mezun olduktan sonra özel bir şirkete girmiş ve orada mühendis olarak çalışmaya başlamış. Şirketteki pozisyonu gereği İngilizceyi sözel olarak pek kullanması gerekmiyormuş. İngilizce konuşmasını gerektiren durumlar ise belki de yılda 1-2 kere yurt dışından kendi şirketlerine gelen bazı personelle merhabalaşma ve şirketteki pozisyonunu anlatmak dışında bir şey değilmiş. Devam etmeden önce bu öğrencimi çok sevdiğimi ve değer verdiğimi belirtmek isterim. Kendisiyle halen ara sıra telefonda konuşuruz ve imkanlar el verirse bir yerde oturup çay kahvede içeriz. Bu örneği vermemin sebebi ise aslında bu örneğin ona has bir şey olmamasıdır. Birçok öğrencim benim ısrarlarıma rağmen bu hatayı yapmaya devam ediyor. Neyse, arkadaşımız aslen çok çalışkan bir öğrencimdir ve özel derslerimiz sırasında hep çok çaba göstermiştir. Ama bu arkadaşımızın ısrarla üstesinden gelemediği bir problemi vardır. Bu da özgüven eksikliği ve aşırı garanticiliğidir.
Garanticilik hayat kurtaran bir özelliktir. Sonuçta gereksiz riske girmektense mantıklı ve olumlu sonuç doğuracak risklere girmek her zaman daha iyidir. Benim de garantici bir yapım var ama zaman içerisinde bu özelliğimi törpülemem gerekti çünkü bazı şeyleri saplantı haline getiriyordum. Kendimle alakalı konu dışı örnekler vermektense bu arkadaşımızın yaptığı bir hatayı anlatmak istiyorum. Kendisi mükemmelliyetçiydi ama işin garibi bu özelliğini en çok dil öğrenmede kullanıyordu. Kendisiyle bir sohbet sırasında bana son 10 yıldır present simple tense yani geniş zaman çekimine çalıştığını ve hala mükemmel bir şekilde kullanamadığını söyledi. Arkadaşlar, 10 yıl boyunca aynı şeyi yaptığınızı düşünün. Bir süre sonra bu şeyi neden yapmaya başladığınızı unutursunuz ve eziyete dönüşür. Bu durum bana birçok yazarın yaşadığı tıkanma sendromunu hatırlatıyor. Bazı yazarlar her şeyi mükemmel yapmak adına en küçük detaya takılırlar. Bazen o detayı mükemmelleştirmek adına romanlarında yazdıkları bölümü tekrar tekrar yazmaya devam ederler ve bir süre sonra hiçbir şey yazamaz hale gelirler. Belki o şey romanlarında çok küçük bir yer kaplayacak ama onlar onu mükemmel bir şekilde anlatmaya çalışıyorlar ve hikayenin geri kalanını unutup gidiyorlar. Tıkanma sendromu hayatımızın her alanında yaşayabileceğimiz bir şeydir. Bu sendromdan özellikle mükemmelliyetçi insanlar daha fazla muzdarip oluyorlar. Daha önceden de bahsettiğim üzere ben de hem bu sendromdan hem de mükemmelliyetçilikten muzdariptim. Ama gördüğüm ve yaşadığım bir şey sonucunda sonunda hayatıma bir yön verebildim. Size şimdi yaşadığım bu olayı anlatacağım. Ben hayatımın yarısını Türkiye'de, yarısını da değişik ülkelerde geçirdim. Çok genç yaşta değişik ülkelerden değişik insanlarla tanışma ve sohbet etme ayrıcalığım oldu. Bunu bir ayrıcalık olarak görüyorum çünkü bazı insanlar ömürlerini hep aynı insanlarla ve aynı şehirde yaşayarak geçiriyorlar. Ve bence bu oldukça üzücü bir durum. Dünyada keşfedecek ve deneyimleyecek o kadar güzel şeyler var ki. Neyse, yaklaşık 1 sene kadar işim gereği İstanbul'da yaşadım. İstanbul'daki en renkli ortamlardan biri bence Fatih'teki Kapalı Çarşı'dır. Buraya girdiğinizde normalde karşınıza çıkmayacak değişik ülkelerin insanlarıyla karşılaşabilirsiniz. Bu insanların bir kısmı benim gibi Kapalı Çarşı'nın büyüsünden etkilenmiş turistlerdir. Elbette benim burada odaklanmak istediğim turistler değil, bu turistlere kendi ürünlerini satmaya çalışan satıcılardır. Eğer yolunuz buraya hiç düştüyse bu satıcıların birçoğunun birden fazla dil konuşabildiğini fark etmişsinizdir. Kendi mağazalarının önünden geçen turistlerin ilgisini çekebilmek için muhtemelen binbir çeşit yöntem geliştirmişlerdir. Size garanti edebilirim ki burada çalışan insanların büyük bir kısmı üniversite okumamıştır. Hatta liseden bile mezun olmayanlar olabilir. Şimdi dersin başında anlattığım üniversite mezunu ve özel bir şirkette çalışan öğrencim ile buradaki satıcıları kıyaslayalım. Kendi öğrencim hayatı boyunca İngilizceyi doğru dürüst kullanmaya çaba sarf etmemiştir. Ona göre bir şeyi mükemmel öğrenmeden bir sonraki aşamaya geçmek doğru değildir. Diğer taraftan satıcı ise bırakın İngilizce kursuna gitmeyi, İngilizce bir kitap bile okumamıştır. Buna karşın karşısındaki yabancılarla çok kolay sohbet edebiliyor. Peki bunu sizce nasıl başarmış? Bunun oldukça basit bir cevabı var. İngilizceyi yaşayarak öğrenmiş. Bakın bunu bir önceki dersinde size biraz anlatmıştım. İngilizceyi yaşadığınız takdirde o dili konuşabilir hale gelebilirsiniz. Yabancı bir dili sadece kitap okuyarak öğrenmeniz ve uzmanlığa ulaşmanız çok zordur. Evet, kapalı çarşıdaki satıcının İngilizcesi oldukça kirli ve dil bilgisel olarak bozuktur. Kullandığı cümleler hep kendine tekrar eden yapılardır ve genellikle 40-50 kelimeden fazla bilmiyordur. Ama ne önemi var ki? Çünkü her gün İngilizce konuşuyor ve işini görüyor.
Elbette sizden istediğim bu satıcının yaptığı gibi sadece belirli kalıplar ve kelimeler ezberlemeniz değildir. Çünkü o zaman fazla bir yol kat etmezsiniz. Sizden istediğim onların yaptığı gibi çekinmeden elinizi kirletmenizdir. Dil öğrenmek kirli bir şeydir. İlk seferde bir dil bilgisi kuralını mükemmel kullanmanız mümkün değildir. Yeni öğrendiğiniz bir kelimeyi de ilk seferde mükemmel telaffuz etmeniz de çok zordur. Ama önemli olan bu değil. Önemli olan öğrendiğiniz şeyleri aynı gün içerisinde veya en azından bir sonraki gün içerisinde gerçek insanlarla kullanmanızdır. Dışarı çıkın, yabancı insanlar bulun ve onlarla İngilizce altyapınız el verdiğince konuşmaya çalışın. Dışarı çıkamasanız bile internetten yabancı insanlarla tanışabilir ve İngilizce konuşabilirsiniz. Hata yapmaktan korkmayın. Hatalar zamanla düzeltilebilir. Evde takılıp da dil bilgisi kitabından İngilizce öğrenmeye çalışıp bunu gerçek hayatta kullanmamak yapabileceğiniz en büyük hatadır. Bu hataya düşmeyin ve İngilizceyi yaşayarak öğrenin. Çiftçiler bile toprakta çamur ve pislik içerisinde çalışıyorlar ama yetiştirdikleri fidan büyüyünce üzümünü afiyetle yiyorlar, değil mi? Siz de dışarı çıkın ve elinizi kirletmekten korkmayın. Emeklerinizin üzümünü yiyin. İngilizce böyle öğrenilir. Evet, bu dersimizin de sonuna geldik. Arkadaşlar, umarım bu dersimizi de beğenmişsinizdir. Dersimizi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya hesaplarımızdan da derslerimizi izleyebilirsiniz. En iyi izleme deneyimi içinse Bay İngilizce'nin internet sayfasından izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan bir hatırlatma yapayım. Lütfen dersimizi ihtiyacı olan diğer arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla veya yakınlarınızla da paylaşın. Henüz internet aleminde çok yeniyiz ve olabildiğince fazla insana bu yararlı bilgileri ulaştırmak istiyorum. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Dersimiz bitti ama şimdi ödev zamanı geldi. Dersimizde anlatılanları pekiştirmek adına sitemizde size çok güzel bir alıştırma hazırladım. Bu alıştırmayı ister Türkçe, isterseniz de İngilizce olarak yapabilirsiniz. Ödevlerinizi video açıklamasındaki ders sayfamızın linkine tıklarsanız görebilirsiniz. Ders sayfasının en altında paylaştım. Bu dersimiz hakkında konuşmak, fikirlerinizi paylaşmak ve sorularınızı sormak isterseniz Bay İngilizce'nin forumlarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturarak hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Her dersimin sonunda söylediğim gibi bu derste öğrendiklerinizi uygulamayı ve verdiğim ödevi yapmayı unutmayın. Sorularınız olduğu takdirde ben buradayım. Bir sonraki dersimizde görüşürüz arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.